Merhaba arkadaşlar. Dille ilgili popüler tartışma konularından birisi de dünyanın en eski dilinin hangi dil olduğu konusu çerçevesinde dönüyor. Zaman zaman bu konuda öne çıkan değişik görüşler oluyor. Ateşli tartışmalar yıllarca sürüyor. Daha sonra karşıt görüşlerle birlikte konu tavsıyor ve erteleniyor. Ta ki yeni bir öneri ortaya çıkana kadar. İnternette kısa bir araştırma yaptığınız zaman dünyanın en eski dilleriyle ilgili değişik alternatifler olduğunu göreceksiniz. Mezopotamya'da konuşulan Sümerce, Akatça, Sanskritçe, Tamil dili ya da örneğin Litvanya dili. Çünkü eski bir Hint-Avrupa dili olarak Litvanya dilinin de oldukça eski dönemlerde diğer dillerden ayrıldığı ve çok eski bir tarihinin olduğu söyleniyor. Hiçbir dil ailesine bağlanamayan Bask dili ya da benzer biçimde Etrüks dili. Yani kısacası bu konuda rivayet muhtelif. Rivayet muhtelif çünkü dillerin yapısından, dillerindeki ses dönüşümlerine bağlı olarak dil ailelerinin yeniden kurulmasına ilişkin yeniden yapılandırma yani rekonstrüksiyon yöntemiyle yapılan çalışmaların somut sonuçlar üretmesi son derece olanaksız. Daha doğrusu diller arasındaki ilişkileri bu biçimde çözümlemeye çalışmak aslında mayınlı bir sahaya girmek anlamına geliyor. Buradan anlamlı sonuçlar çıkartmak pek olanaklı değil. Yani anlamlı derken bilimsel bir kesinlikle kanıtlanmış, kimsenin itiraz edemeyeceği, açıkça verilerle ve bilimsel kanıtlarla ortaya konulmuş gerçeklere ulaşmak son derece zor. Bunun neden böyle olduğunu anlamak da o kadar zor değil. Yeryüzündeki 7000'e yakın dilin ortaya çıkmış olmasının anlamının ne olduğunu tartışırken ya da dil bilimle ilgili bazı dillerin birbirleriyle karşılaştırılmasından çıkan sonuçlardan hareketle dilin evrim ve kökeniyle ilgili sonuçlara ulaşmaya çalışmanın son derece sağlıksız bir yöntem olduğundan daha önce bahsetmiştim. Bunun değişik nedenleri var. Dillerin ses değişimleri ve buna bağlı olarak geçmişe doğru gidildiğinde mevcut bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlere bakıldığında en fazla gidilebilen zaman dilimi 4000-5000 yıl geriye gidilebiliyor. Tabii 4000-5000 yıl geriye giderken de alabildiğine spekülasyona açık, hayali bir takım varsayımlara ve postülatlara dayanmak gerekiyor. Örneğin bu konuda üzerine en çok çalışılmış dil ailesi kolayca tahmin edebileceğiniz gibi Hint-Avrupa dil ailesi. Çünkü Batı Avrupa'nın sömürgeci ve gelişmiş ekonomik yapıları nedeniyle dünyaya hükmeden ülkelerin araştırmacıları kendi ana dillerinin geçmişinin izini sürmek, kendi medeniyetlerinin ne kadar eski ve köklü olduğunu ortaya koyabilmek için bu konuda önemli mesai harcaladılar. Nitekim bu çalışmaların sonucu olarak Proto Hint-Avrupa dili ya da ön Hint-Avrupa dili ya da Hint-Avrupa ana dili denilen bir dilin olduğu teorisi ortaya atıldı ve bu teoriden hareketle bu teoriyi kanıtlayabilecek şekilde çok farklı çalışmalar yapıldı. Bunların bir kısmı örneğin dünyanın en eski dili olarak Dravid dillerini, bir kısmı Sanskritçe ve Hint dillerini, bir kısmı Tamil dilini, bir kısmı biraz önce söylediğim gibi Nordik dilleri, Litvanya dilini ya da işte böyle sayısız kuram ortaya atıldı. Bunların kendilerini kanıtlamak için ortaya koydukları ses dönüşümleri ve buna bağlı olarak tarihsel alıntılarla desteklenmiş sayısız kitap var. Fakat buradan bir sonuca ulaşmak pek mümkün değil. Çünkü dillerin
çok kolay biçimde ses dönüşümlerine bağlı olarak birkaç kuşak içerisinde bile dillerde büyük dönüşümler olduğunu daha önce anlatmaya çalışmıştım. İkinci bir sorun zaten geçmişten bu yana tarihsel izi sürüldüğü zaman toplumların göç yolları, hareketleri sırasında birbirleriyle dilsel alışverişte bulunmaları ve toplumların karışmaları konusu. Yani bu da dillerdeki arılık ya da saflık, onların geçmişine gitme konusunu son derece güçleştiriyor. Özellikle de burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya tarihinde son derece başarılı olmuş, yani başarıdan kastım yani dünya tarihine ismini geçirmiş ve isimleriyle anılan toplulukların, büyük imparatorluklar kurmuş toplulukların dillerinin aslında son derece karma ve istila ettikleri topraklarda yaşayan halkların dillerinden alınma kelimelerle şişirilmiş olması. O dillerin geçmişiyle ilgili yapılan çalışmalarda bir sürü soruna neden oluyor. Yani bunun en klasik örneklerinden birisi Türkçedir örneğin. Biliyorsunuz Türkler savaşçı ve değişik imparatorluklar kuran bir kavimler topluluğu olduğu için geçtikleri her yerde ki halkların dillerinden sayısız kelime almışlardır. Geçmişine gittiğimizde bir takım kelimelerin öz Türkçe olup olmadıkları zaten tartışma konusu değil. Çünkü birçok bilim insanları bu konulardaki değişik alıntıları belgeleriyle ortaya koymuşlardır. Yani Türkçenin en eski kelimelerine gittiğiniz zaman örneğin su. Su kelimesi kökeni Çince. Yılan. O da Çince. Kent sözcüğü örneğin Hint-Avrupa dillerinden Soğutçadan alınma. Bunun gibi bir sürü örnek var. Hatta daha uzağa gitmeye gerek yok. Anadolu'ya gelen Anadolu Türklerinin ve onlara yakın olan Azerilerin falan dilinde örneğin anne kelimesi vardır. Oysa ki bütün eski Türkçenin yaklaşık Türki diller olarak geçen 15-20 dil var. Tabii lehçe mi değil mi tartışmalarına falan girmek istemiyorum da onlarca Türkçe konuşan halk var. Bunların dillerinin çoğunda ana kelimesi Öz Türkçe'de olduğu gibi ök kelimesiyle ifade ediliyordu. Nitekim Türkçe'de günümüz Türkçesinde de öksüz yani annesiz çocuk anlamına geliyor. Ama Azerice'de ve Türkçe'de anne kelimesi geçiyor. Peki anne zaten dikkat ederseniz Türkçe ses uyumuna da uymuyor. Ne büyük ünlü kuramına uymuyor. Biraz araştırıldığında annenin Hititçe Anna'dan geldiği çok açık. Bu mayınlı alana girdiğimiz zaman buradan çıkmak kolay değil. Çünkü diller arasındaki ses değişimleri ve ödünçlemelerin sayısına bakıldığında dillerle ilgili bu şekliyle bir çalışmayla geçmişe gitmek, böylelikle de insan dilinin kökenine ve evrimine ilişkin bazı sonuçlara ulaşmaya çalışmak neredeyse olanaksız bir çaba. Bu nedenle ben konunun bu yanına hiç girmeyeceğim. Bizim için önemli olan insanın evrimine bağlı olarak insan dilinin evrimini ve kökenlerini araştırmak. Bununla ilgili değişik videolarda hayvan iletişim sistemleriyle insan dilinin belli ögelerinin kesiştikleri ve ortaklaştıkları bazı noktaları açıklamaya çalışmıştım. Fakat bu kadar genel ifadelerle konuyu ortaya koymaya çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Şimdi yapmamız gereken insan dilinin evrimleşmesi sırasında göze çarpan ve günümüzde yaşayan bazı dillerde kalıntılarını ve de izlerini bulabildiğimiz bazı özelliklerin peşine düşmemiz gerekiyor. Yani insan dilinin rekonstrüksiyonunu yapacaksak, yani onu yeniden yapılandıracaksak ya da daha doğrusu yeniden yapılandırmaya çalışarak
insan dilinin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışacaksak bu özelliklere bakmamız gerekiyor. Bu açıdan ilginç bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin dil bilimde bugün click language denilen bazı diller var. Şimdi click İngilizce bir kelime, çıtlatma, tıklatma, tıkırdatma, şaklatma anlamlarına geliyor. Click. Hani bu çizgi romanlarda ya da işte çizgi filmlerde falan olur. Kapı birden kapandığında klik diye bir ses çıkar ya. İşte oradaki klik bu. Şimdi bu klik diller dünyada esas olarak Afrika'nın güney kısımlarında var. En çok da Güney Afrika'da, Güney Afrika'daki bazı eski kabilelerin, eski ve köklü kabilelerin bulunduğu bölgelerde konuşulan dillerde görülüyor bu özellik. Zaten Afrika'nın dışında klik dilleri sadece Avustralya'da, Avustralya aborjinleri arasında bir Damin halkı diye bir halk var. Bu halkın dilinde klik diller içerisine sokulabiliyor. Fakat onun dışında yaklaşık dünya üzerinde 30'a yakın klik dil var ve bu klik dillerin hepsi Afrika'da ve ağırlıklı olarak da Afrika'nın güney kısımlarında. Khoisan kabile toplulukları, Bantular, Zulular, Hadzabe, Kuşitik diller, Kwe yani değişik avcı toplayıcı ve günümüzde bile varlıklarını sürdüren çoban ve avcılıkla geçinen bazı kabilelerde var. Şimdi bu klik dillerinin özelliği çok ilginç bir özellik. Tabii klik dillerinin nasıl olduğunu benim burada size tarif etmem çok zor. Çünkü bu klik dillerin ki Türkçe şaklatma dilleri olarak da çevirebiliriz. Çünkü bu dili konuşan insanlar bazıları 5, bazıları 4, bazıları 3, hatta 2 olan da var. Bazı bölgelerde ise dil bilimcilerin araştırmalarına göre daha da fazla klik şaklatma sesleri olabiliyor. Bu şaklatmalar dilin damağa yapıştırılmasıyla, arkaya çekilmesiyle, dilin yan tarafa yapılmasıyla bizim böyle plop, tok ve bizim dediğimiz gibi yani tabii burada bu sesleri benim çıkartma becerim yok. Ama biraz önce söylediğim bu klik diller diye internete ve YouTube'a yazdığınız zaman karşınıza bununla ilgili çok sayıda video çıkacak. Oradan bu belli başlı klik seslerinin neler olduğunu, bu sesleri nasıl çıkardıklarını ve konuşurken bu şaklatmaları nasıl yaptıklarını ilgiyle ve hayretle izleyeceksiniz. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu klik dillerin olması aslında ilginç bir durum. Şu açıdan ilginç. Özellikle mitokondriyal DNA çalışmalarının gelişmesinden sonra insanların soy ağaçlarını çıkarmaya yönelik genetik çalışmalar biliyorsunuz arttı. Genetik çalışmalarla hemen hemen her insanın geçmişinde hangi kan gruplarından, hangi topluluklarla bağlarının olduğu anlaşılabiliyor. Bu türden yapılan çalışmaların ayrıntılarını ve bunların ne derece sağlıklı olup olmadıklarını elbette bilemiyorum. Bilmediğim için de bu konuda kesin bir şeyler söylemek istemiyorum. Ancak dil bilimsel ve genetik çalışmalar bu klik dilleri konuşan kabile topluluklarının yani Afrika'da yaşayan değişik toplulukların soy ağaçlarının Homo sapiens'in evrimleştiği bölgelere yakın olduğu ve mitokondriyal DNA analizleri sonucunda
Bu toplulukların yani klik dilleri konuşan bu toplulukların en eski insan soyları arasında oldukları söyleniyor. Bu insanların konuştukları klik dillerinin bu şaklatma özelliklerinin ne anlama geldiği konusunu ortaya çıkartıyor. Yani şimdi bu insanlar konuşurken neden bu klik seslerini çıkarıyorlar ve bu klik seslerinin bu dillerdeki anlamı nedir? Buna ilişkin değişik varsayımlar var. Bazı araştırmacılar bu klik seslerinin savanada avcılık yaparken ilk insanların bu sesleri kullanarak avlarını takip ettiklerini ve normal seslenmelerin dışında bunlar sayesinde doğadaki bir takım işte yürürken çalılarının üstüne bastığında çıkan çatırdamaların ya da ne bileyim işte değişik hayvanların ya da o bulunulan bölgede çıkan seslere taklit ettiklerini, böylelikle kendilerini avlarına karşı gizlemek için bunu kullandıklarını söylüyorlar. Fakat bu görüşe karşı çıkanlar da var. Çünkü eğer internette klik dillerini konuşanların yaptıkları konuşmaları izlediğinizde göreceksiniz. Bu klik seslerini yani bu şaklatma seslerini çıkartmak oldukça zor ve bunlar sert ve tiz sesler. Aniden çıkan böyle hiç de böyle kendini gizlemesi gereken avcıların kullanacakları türden seslere hiç benzemiyorlar. Dolayısıyla avlanma nedeniyle bu klik seslerinin geliştiğini söylemek pek inandırıcı bir teori gibi gelmiyor. Bir başka görüş klik seslerle ilgili, klik seslerin konuşmadaki bir tür bağlaç görevi gördüğünü söylüyorlar. Yani konuşmanın belli noktalarında bu klik sesleri çıkartıldığında konunun değiştirilmesi ya da başka bir konuya geçilirken ya da belli konuları birbirine bağlarken bu seslerin çıkartıldığı söyleniyor. Bu da dil bilimsel verilerle ve o konuşmaları yapanların dillerinin çok iyi bilinmesiyle ancak yanıtı verilebilecek bir teori. Dolayısıyla bunun da ne derece geçerli olduğunu bilemiyoruz. Fakat her halükarda bu klik dillerinin olması, yani yaklaşık dünyada 30 dilde ve çoğunlukla da insanın evrimleştiği bölgeye yakın olan Homo sapiens sapiens'in en yakın akrabaları olarak tanımlanabilecek topluluklarda bu dillerin, bu klik dillerin ortaya çıkmış olması aslında bize düşündürücü. Şimdi bu konuda dikkat çekici bir özellik de şu, bu dillerle ilgili yapılan çalışmalar bu dillerin zaman içerisinde klik seslerinden giderek azalmaya başladı. Yani klik seslerden klik olmayan seslere doğru bir evrimsel gelişmenin olduğu görülüyor. Yani geçmişinde klik diller kullanan, geçmişlerinde klik sesler kullanan ama bu klik sesleri zamanla terk ederek bildiğimiz normal fonemlere, hecelere dayalı sesli konuşmaya geçen birçok Afrika dilinin olduğu söyleniyor. Ama tam tersine yani normal günümüzdeki yaygın biçimiyle sesli konuşmayı sürdürüp daha sonra klik diline geçen hiçbir örneğe konmuyor. Böyle bir örnek yok. Şimdi sürekli olarak klik sesleri kullanan dillerin klik olmayan biçime evrimleşmelerine karşın bunun tersi sürecin görülmemesi aslında bu klik seslerin çok eski bir geçmişlerinin olduğu ve zaman içerisinde insan dili evrimleştikçe başlangıçtaki klik seslerin gördüğü görevleri normal bugün konuştuğumuz sesli dillerdeki
yapıların üstlendikleri anlamına geliyor. Fakat bu klik dillerin varlığı aslında dilin evrimi açısından geçmiş dönemlere bakıldığında izini sürebileceğimiz bir takım ilginçliklerden bir tanesi. Şimdi buna benzer bir başka özellikten daha söz edilebilir. Bu da tonal diller, tonal language dediğimiz bazı diller var dünyada. Bu dillerde de tonlamalar sayesinde bu diller kelimeleri farklı anlamlar yükleyebiliyorlar. Bu tonal diller dediğimiz dillerin çoğunluğu Güneydoğu Asya'da bulunan diller. Yani Çince, Tay dili, Tayland'da konuşulan, Malay dilleri. Ama bazı Amerika yerlilerinin konuştuğu bazı dillerde de bu tonal dil özellikleri gözüküyor. Hatta Hint-Avrupa dillerinden İsveççe'de o kadar belirgin olmasa da öğeleri bulmakla birlikte Norveççe'de çok belirgin tonal özelliklerin bulunduğu söyleniliyor. Şimdi bu tonal dillerin özelliği de şu arkadaşlar. Şimdi bu tonal diller farklı dillerde tonlamaların sayısı farklı olabiliyor. Bazı örneğin Çin'de konuşulan Mandarin dilinde 4 tonlama var. Ama Tay dilinde 5 tonlama var. Yani bu tonlamaları da tonal diller, tonal language diye internete yazdığınız zaman karşınıza çıkacak videolarda bu tonal dillerin nasıl konuşulduğunu göreceksiniz. Şimdi bunlar kabaca şöyle anlatayım. Örneğin ma, yani alçaktan yükseğe doğru giden, ma, yüksekten alçağa doğru giden, ma, böyle dalgalı seyir izleyen. Kısacası yapılan konuşma içerisindeki bu tonlamalar, bu vurgulamalarla birlikte bir kelime o dildeki tonal seslerin yapısına göre değişik anlamlar kazanıyor. Yani bazı yerli dillerinde bu tonlamaların sayısının 9'a 10'a çıktığı bile söyleniyor. Yani bu ne demek? Örneğin bu internetteki videolarda sık verilen örnek olarak ma kelimesini söyleyeyim. Ma kelimesi ma, 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 ma gibi değişik tonlamalarda 5 farklı anlama geliyor. Bunların içerisinde anne, at, değişik kelimeler var, yani değişik anlamlara gelen. Peki bu özelliğin dilin evrimleşmesi açısından anlamı ne olabilir? Bu konuda daha önce anımsayacağınız gibi insan dilinin hayvan iletişim sistemlerinden gelişmesine ilişkin örnekler verirken kuşların ötmelerini, kuşlardaki belli davranışları ve belli hareketleri ifade edebilmek için kuşların dönemsel olarak belli şarkılar söylediklerini ve öğrendiklerini söylemiştim. Şimdi bu tonal dillerdeki bu ezgili ve vurgular aslında bize bunu düşündürtüyor. Zaten ayna nöronlar konusunu işlerken de anlatmıştım. Bilmem dikkat ettiniz mi? Ayna nöronlar esas olarak makak maymunları ile ilgili araştırmalar sırasında bulunmuştu ve daha sonra yapılan çalışmalarda primatların birçoğunda ayna nöronlar bulunduğunu söylemişti. Fakat primatların dışında ayna nöronların tespit edildiği ve incelendiği canlı türleri arasında kuşlar da var. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kuşların
ayna nöronların bulunması ve kuşların melodik şarkılarıyla iletişim sürdürebiliyor olmaları insan dilinin evrimleşmesi bakımından ilginç noktalara işaret ediyor. Demek ki insan dilinin gelişmesinde bu vurgulamalar ve vurgulamalara bağlı olarak anlam değişiklikleri aslında ta bunun kökenleri kuşlarla paylaştığımız bir takım genetik özelliklere dayanıyor olabilir. Tabii bu konuda çalışmalar sürüyor. Benim burada dikkat çekmek istediğim şu, insan dilinin evrim ve kökenini araştırırken günümüz dillerindeki bir takım özelliklerden bu evrimin izlerine ulaşmamız ya da bu evrimin izlerini takip etmemiz mümkün olabiliyor. Bununla ilgili örneğin Türkçe'de sayısız örnek verebiliriz. Nasıl verebiliriz? Örneğin bazı Batı dillerine kıyasla Türkçe'de bir takım ünlemlere vurgulama, değişik sesler çıkartılması çok daha belirgin. Örneğin bazı dillerde bu tip şeyler hiç yok ama Türkçe'de bildiğiniz gibi örneğin bize birisi bir şey söylediği zaman olumsuz, hayır anlamında şey yapacağımız zaman diye bir ses çıkartıyoruz. Yani cıklıyoruz örneğin. Bu aslında bir kelime değil. Fakat bir şeyi reddetme anlamında çok belirgin bir şey. Ya da örneğin belli hareketlerle ilgili belli ünlemleri kullanarak belli durumları ifade etme şansımız da olabiliyor. Özellikle daha önceki örneğin işte hiç hoşlanmadığımız ya da bize çok aykırı, garip gelen bir davranış karşısında oha diyebiliyoruz. Bu basit bir ünlem gibi gözüküyor fakat bunun bir anlamı var. Başka dillerde de böyle özellikler var. Özellikle hayvanlarla ilişkiler bakımından hayvanları sevk etmede, onları yönlendirmede, onların belli yerlere gidip gelmelerini sağlamada kullanılan belli sesler var. Bu seslerde, bu seslerin, bu ses aralıklarının bazıları hayvanı harekete geçirirken örneğin de ya da işte ya da hayvanı durdurmak için yavaşlatmak için böylesi sesler de kullanabiliyoruz. Demek ki bütün bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan dillerinin evriminde bu tipten bazı özelliklere dikkat ederek sonuçlara gitmeye çalışmak, günümüzdeki bir takım farklı dillerin dilsel yapıları arasındaki farklılıklardan hareketle bunların sözcükleri ve sözcük yapılarının işlenmesiyle ulaşılabilecek sonuçlardan çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu tonal diller ve klik diller konusunda söylediklerimden yola çıkarak dilin evrim ve kökenine ilişkin yapacağımız çalışmalarda, araştırmalarda nelere dikkat etmemiz gerektiğine vurgu yapmaya çalıştım. Fakat bizim için esas olan dillerin kökenini ve evrimini anlamada bu tip ipuçlarındansa insan dilini esas olarak hayvan dillerinden ayıran temel noktayı yakalamamız gerekiyor. Peki bu temel nokta nedir? Bu temel nokta esas olarak insan dilindeki bir takım özelliklerin, yani biçimsel, dil bilgisel özellikler değil de temele yönelik farklılığın ne olduğunu kavramamız gerekiyor. Şimdi hayvanlarla kurduğumuz iletişim açısından bakıldığında değişik insan toplulukları, bugün konuştukları dil ne olursa olsun, hayvanlarla belli ilişkiler kurabiliyorlar. Özellikle evcil hayvanı olan arkadaşlar bu konuda çok daha
iyi gözlem yapmışlardır mutlaka. Çünkü kısa sürede hayvanlar bizim bir takım söylediklerimizi, söylemek istediklerimizi, onlara yaptırtmak istediklerimizi kolaylıkla anlayabiliyorlar. Anlamanın ötesinde verdikleri tepkilerle bizimle bir iletişim içerisinde girebiliyorlar. Fakat hayvanlarla yaptığımız bu sınırlı iletişim çabalarının ötesine geçtiğimiz zaman öyle bir noktaya geliyoruz ki hayvanların hiçbir biçimde başaramayacakları bazı insan dilinin özellikleri var. Şöyle düşünelim. Karanlık bir ortamdayız. Evcil köpeğimiz ya da kedi ya da işte evcil hayvanımızla ya da herhangi bir hayvanla sesli olarak konuşalım. Yani bizim mimiklerimizi, hareketlerimizi, bakışımızı, hiçbir şeyimizi görmediklerinde sadece konuşmamızla, konuştuğumuz kelimelerle hayvanlarla hiçbir iletişim kurma çabamız olamaz. Kuşkusuz tepkisel bazı hareketler yapabiliriz. Birdenbire bağırdığımızda hayvan ürkebilir ya da yavaş bir şekilde müzikal tonlarla konuştuğumuzda hayvanı sakinleştirebiliriz. Ama bilgi ya da herhangi bir isteğimizi, amacımızı ya da herhangi bir şeyimizi karanlık bir ortamda jestlerden, mimiklerden, görsel ya da işaretsel herhangi bir olanaktan yararlanmadan hayvanlarla en küçük bir iletişim kurma çabamız olamaz. Demek ki buradan şuraya varmaya çalışıyorum. İnsan dilinin hayvan dillerinden ayıran ondaki bir takım temel özelliklerin olmuş olması gerekiyor. İşte bundan sonraki videolarda insan dilinde bulunup hayvan dillerinde, hayvan iletişim sistemlerinde bulunmayan bu temel özelliklerin neler olduğunu ele almaya çalışacağım. Böylelikle insan dilinin kökeni ve evrimi açısından konuları nasıl geliştirebileceğimizi görmüş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.